Selamlar dostlar, hobidaşlar. Denizlerin en yakışıklısı, meşhur kafa atışları ile tutarken çok keyif aldığımız, tutmayı çok istediğimiz balık çupra ile ilgili nacizane bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Bu paylaşımdan önce yemler, kullandığımız takım bilgisi ve iğneleri hepsini anlatmaya çalıştık. Tabii ki İzmirli bir grup olduğumuzdan dolayı bu dönemler çupra avları için çok kısır geçmekte. O nedenle bu videodaki bilgileri uygulamalı olarak da sezon açıldığında göstermeye çalışacağız. Yemlere geldiğimizde sert ve yumuşak yemler olarak ikiye ayırmaktayız. Örneğin yengeçle başlayarak çupranın en zaaf olduğu yemdir. Büyük çupra avlarında ilk sırada gelir. Hem sert yem oluşu çevredeki küçük balıkların tırtıklanmasına etkilenmeden bütün ve canlı olarak hareketli kalabilmesi nedeniyle şiddetle tavsiye edilir. Çupra avlarında başarılı olmanızı sağlayan bir yem. Yengeçte küçük boyutları tercih edebilirsiniz. Tırnak yengeç diye adlandırıyoruz. Hem iğneye takmamız da kolay olmakta. Nasıl takılır sorusuna gelince de kafa veya arka kısmından iğne geçirilir. Karın kısmından çıkartılır. Alt veya üst kabuk kısmından iğne yengece batırılmadan yerleştirilir. Yem ipiyle tam tur etrafında sarılabilir. Üçüncü olarak da ayaklarında iğne geçirilir. Üst kabuktan çıkar ama çok az çıkar ve iğne oradan geçirilir. Madya denizlerin taşlık yerlerinde bulunur. Kabuklu, sert bir canlıdır. Kırıp içindeki etini törpüleyerek beyaz bir et parçası haline getirip iğneye yerleştiriyoruz. Ya bu da çok verim aldığımız bir yemdir. Hem serttir, küçük balıkların saldırısına da dayanıklı olduğu için tavsiye edebiliriz. Bir diğer yemimiz bibi. Toprak solucanına benzer ama parmak kalınlığında sert, fosforlu olma özelliğiyle suyun içinde hareket etmesi balıkların üzerine çekmesine neden olur. Bir bibi ile yaklaşık 2-3 av yapabilirsiniz. Yem iğneye yem şişi ile arkadan öne olacak şekilde takılmakta. Yem taze ve canlı olmalı tabii ki. Tabii İzmirliler Bibi'yi İsmail Altan abimizin Balık Zamanı YouTube kanalı ki ilk fırsatta takip etmenizi öneririz. Bütün amatör balıkçılara tüyoları vermektedir kanalında. İlk Ayvalık civarında yakaladığı balıklarıyla daha sonra İzmir'de de yine çupraların içinden geçmişliği olmuştur. Ve bu sebepten popülaritesi arttı ve maalesef fiyatları da inanılmaz şekilde yükseldi ve artık İzmir'de pek bulunmuyor diyebiliriz. Midyeye gelince videonun alt kısmında da görüyorsunuz, yer komple midye dolu ve çupranın o çene yapısıyla nasıl kırdığını, nasıl yediğini görmektesiniz. Çupranın dayanamadığı yemlerden biri. İğnenin takılışı ise daha da basit. İşaret ve baş parmağınızla midyeye bastırınca iğnenin gireceği kadar yer açılıyor ve sadece iğneyi içine yerleştiriyorsunuz. Sonra da bitti. Sülünes çok yumuşak bir yem. Muhakkak yem ipiyle sarılmalı. Aksi halde her balığın talebi olan bir yem olduğu için tırtıklamaları ile küçük balıkların yemi bozması söz konusu olacaktır. Yemin takılışı direkt soldaki resimdeki gibi kabuğuyla iğnenin içine yerleştirip yem ipiyle sarılıp atılabilir. İkincisi ise sağ taraftaki fotoğraf. Orada da kokoreç diye tabir ettiğimiz yem şişinin içinden geçirilir. Yem ipiyle güzelce çok fazla sıkmadan sarılır. İğneden bedendeki misineye kadar itelenir. Bir diğer yemimiz mamun. Fiyat performans aldığımız sadece çupranın değil, bulunduğunuz merada mırmır, karagöz, mercan dahi varsa avlarınızda etkili bir yem olacaktır. Yem ipi muhakkak kullanmalısınız. İğnenin uç kısmındaki alanda bacakları hareketli kalmalıdır. Yani sizden ricamız canlı yem muhakkak olmalı. Ölü mamun iş yapar yapmaz değil ama canlı olması, hareketli olmalı. Hatta bundan 2-3 video önce bizim bir YouTube'da paylaşımımız vardı kanalımızda. Muhakkak onu da izlemenizi isteriz. Kıyı avlarında çok etkili iki mamunu birleştirip yem ipiyle sarıp yem şişiyle aradan geçirip iğneye taktığımız video. Muhakkak izlemenizi öneririz. Bir diğer yem boru kurdu. Muhakkak gece avlarında daha etkili olan bir yemdir. Üzerinde salgıladığı fosfor maddesiyle
balıkları cezbeder. Yumuşak yapısı sebebiyle de yem ipi yine gerekli ve sarılmalı. Hatta yem şişinden geçirilmeli ki aynı kokoreç mantığıyla sülünezdeki gibi yapılıp atılmalı. Fazla yem ipini sıkmadan sarmalısınız. Çünkü çok narin bir hayvan olduğu için kopacaktır. Bunun dışında tabii ki daha iki yem daha var. Bunlardan biri sardalya. Sardalya da şöyle. Bu yemde etkili olma sebebi koku yayan bir etkisi var sardalyanın. Sadece çuprada değil, kofana levrekte de kullanılan bir yemdir. Buradaki tek detay şudur. Çupra için bu yemi 3 parçaya bölüp iğneden ters düz yapıp öyle iğnenize geçirip yem ipiyle sarmanız gerekmekte. Aksi takdirde tam bütün halinde atarsanız çupra buna hiçbir şekilde atlamayacaktır. Karideste şöyle söyleyebiliriz. Jumbo karidesi olması tabii ki önemli. Bu yemi açıkçası tekne avlarında kullanmanızı öneririz. Kıyıda pek dağılıyor. Çok çabuk dağıldığından dolayı fayda getirmemekte. Yemlerle ilgili de bilgiler aslında bütün yemler iş yapmaktadır. Takımlara geldiğimizde yılan dili takımı. Tüm Türkiye'de bunu bilirler. Herkes bilmekte. Normal bir fir döndü kullanılmıştır. Sağına soluna birer adet glowlu yani fosforlu boncuk eklenip her iki kenardan stoperle sıkıştırılmıştır. Bu sayedeki iğneler hareketli kalıyor ve balık büyük ise takımdaki patlamaların önüne geçiyor. Köstekler aynı zamanda kısa ve birbirinden uzak ve açık olması da bu balığı yakalamamızda avcı olmasında etkili. Bu beden çok kullanılıyor tabii ki kıyı avlarında, tekne avlarında. Sonsuz gezer. İğnenin olduğu kısmın uzunluğu 1 metre ve üstüdür. Tek iğne kurşunun 2 adet altında ve üstünde toplamda 4 boncuk bulunmakta. Ee, Ya bu sistemle de çok balık alınıyor. Hani biz bunu da kullandık, çok verimini aldık. Genelde üçlü takımlar vesaire kullanmıyoruz. Genelde tek iğneyle daha garantici oluyoruz. Hani vurduğu zaman en azından direkt tasmalayabiliyoruz. Gezer kurşun tek iğne. Tabii ki burada şöyle bir şey var. Suyun hareketini kendisi için enerji kaynağına dönüştürüyor ve suyun altında geniş bir alanda dairesel hareketler yapıyor. Ve bu sayede de daha fazla noktaya temas ediyor ve daha çok balığın ilgisini çekmekte. Bu üç bedende de kullanacağınız misina florokarbon olmak zorunda. Florokarbon deyince daha sağlam ve görünmez. Yani balık ilk atladığında o baskıya esnemesiyle cevap veren bir misinadır. Muhakkak bunu kullanmanızı önereceğiz. Yani durum bundan ibaret. Bu kısma kadar geldik. Burada en önemli şey bulunduğunuz meradaki balığı bilmeniz, meradaki zemini bilmeniz ve dönemini bilmeniz balığın açıkçası. Bunları bildiğiniz takdirde bu ekstra bilgilerle çok rahat balık yakalarsınız. Tabii ki sabırlı olmanız da gerekecek. Gelelim iğnelere. İğnelerde bizim kullandığımız belli başlı markalar var. Onların dışına açıkçası çıkmıyoruz. Bunlardan biri Owner 51440 serisi. Bakın Owner 51440. Burada bulunduğunuz meradaki balığın boyutuna göre iğnenin numaralarını tercih edebilirsiniz. Biz genelde 1-0, 2-0 tercih ediyoruz. Bu iğnenin özelliği şudur. Çapraz, hafif ama tırnaklı ve dövmeli düz uç kısmı. Sağlamlık derseniz yüksek kalite bir karbon çelikten yapılan bir iğne çeşididir. Kesinlik kısmında iğnenin uç kısmı ve damak kısmı lazer teknolojisi ile yapıldığından paslanma ve korozyona karşı da en uzun süre dayanan iğnedir aslında. Bunu çok kullanıyoruz, özellikle 2.0'ını. Decoy Octopus serisi pek bulamıyoruz ama bulduğumuz zaman direkt yedekte de olsa bulundurmaktayız. Keskin yapısı var. Dayanıklı ve uzun kullanım ömrü mevcut. Nikel yapısıyla ekstra hafif ve sağlamdır. Genelde bunda siyah iğnesini tercih ediyoruz. Sasame Worm da yine kullanacağınız bir diğer iğne markası ve modelini gösterdik. 1.0'ını kullanıyoruz. Bunda da çok verim aldık. Yine paslanmaya karşı sıkıntı yaşamadığımız bir ürün. Yine meşhur Japonların Pousu, metalik rengi
çelik karbon alışımlıdır. Şiddetle öneririz. Ve çentikli iğnesi de mevcuttur. Bunu da yine önereceğimiz bir diğer marka. Hayabusa 2.0'ını özellikle kullanıyoruz. Özel bir bileme yapılmıştır. Ekstra keskinliği vardır. İğne ucu lazerlidir ki şiddetle Hayabusa'yı da sıralamada başlara alabiliriz. Fudo yine bir Japon iğne markası. Düz saplı, çapraz dövme iğne papağan ucu sayesinde sivriliğini kaybetmiyor. Çapraz özelliğiyle balığın ağzından kurtulması zor oluyor. Bunu bir şekilde muhakkak bulundurmanızda fayda var. Onun dışında bir Mustat'ın 505 ve 496'sı var. Burada listemizde yok ama onu da kullanabilirsiniz. O da yine çupra için paslanma çelikten ve inox malzemeden üretilmiştir. Yani hem %30 daha güçlü oluyor iğne hem de teknolojisi gereği renk veya kararma gibi bir problem. İğnenin keskinliğinde uzun ömürlü oluyor. Yani çok uzun süreli kullanabiliyorsunuz. Yani anlatacaklarımız bunlardan ibaret. İnşallah faydası olacaktır. Ben inanıyorum ki bu detaylardaki uygulamalı da göstereceğiz sezon açıldığında. Muhakkak faydasını göreceğiniz bir video olacağını düşünüyoruz. Yani şöyle bulunduğunuz merada eğer çupra var ise öncelikle yem olarak madya, yengeç hani küçük balıklardan kurtulmanız için daha sonrasında sülünez ve mamuna dönebilirsiniz. Yem ipi ve yem şişi muhakkak bulundurun. Yanınızda, çantanızda olması gerekiyor. Tabii bu kadar anlattık ettik. Asıl önemli konu şu. Üstüne basarak söylüyoruz. Balıklarımız bitmesin. Küçük balıkları salın ki ileriki süreçte daha büyüklerini alabilirsiniz. Çocuğunuza bir zevk yaşatabilirsiniz. O nedenle söylemek istediğimiz en önemli konu, en önemli bilinçlendirme şu olabilir. Limitimiz vicdanımız kadar olsun. Herkese rast gelsin. Saygılar, sevgiler, İzmir'den selamlar.